1960'lı yıllarda bizim büyüklerimiz Almanya'ya gelirken bir tek şey için geldiler. O da ekonomik nedenlerden dolayı. Yani o dönemde bizim Türkiye'mizde can güvenliği ile ilgili bir sorun yoktu ki. Herkesin bir hayali vardı. Neydi bu hayal? Almanya'ya ya da diğer Avrupa ülkelerine gidip bir ev parası biriktirmek, bir traktör parası, bir tarla parası biriktirip dönmekti. Ama olay öyle bir noktaya geldi ki vatandaşlarımız dönemediler. Ekonomik nedenlerden dolayı çoluk çocuğunu Avrupa'ya getirdi. Bir daha Türkiye'ye dönersem ben bu hayatı yaşayamam. Ekonomik olarak büyük bir sıkıntının içerisine düşerim dedi. Ve 60 yılı aşkın bir süredir bizim vatandaşlarımız Avrupa'da. Neden? Çünkü ekonomik kaygılardan, ekonomik nedenlerden dolayı. Ama bu mültecilere baktığımızda bunların şu anda ülkeleri zaten darmadağın olmuş vaziyette. Zaten bakın Avrupa ülkeleri ya da gelişmiş ülkeler hangileri? Emperyalist ülkelerden bahsediyorum bakın. Hiçbir ülkenin kara kaşına, kara gözüne bakmazlar. Bir çıkarı varsa girer onu alır, seni aç bırakır, onları aç bırakır. Bakın Afrika'yı yıllarca sömürdüler, bitirdiler. Adeta bir parça ekmeğe muhtaç hale getirdiler. Aldılar, ne varsa aldılar. Suriye'ye aynısını yaptılar, Irak'a aynısını yaptılar. Ne varsa aldılar arkadaşlar bu insanların ellerinden. Bu insanların da yiyecek ekmeği olmadığı için bugün bunları yapıyorlar, yollara düşüyorlar. Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'nin artık gereğini yapması gerekiyor. Yoksa bakın bizler bu nesil ömrümüzün sonuna kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini göreceğiz. Bakın siyasetçilerin de mert olması lazım. Delikanlı gibi çıkıp Avrupa Birliği'nin bu bizi oyalamalarına cevap vermesi lazım. Vermiyorlar. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Siyasetçiler bunu bile seçim malzemesi yapıyorlar. Bunu bile oy toplamak için kullanıyorlar. Çıkıyorlar diyorlar ki ben siyaset yapmıyorum bu arada. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben parti vesaire falan hiçbir şey benim umurumda değil. Beni takip edenler bilir. Ben gerçek neyse onu konuşurum. Çıkıp diyorlar ki bunlar Avrupa ülkeleri bizi birliğin içerisine almıyor diye feryat figan ediyorlar. Almıyorsa kardeşim de ki çık açık açık söyle. De ki bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz bundan sonra bitmiştir de. Bir hatırlamıyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Hollanda'ya Türk bakan gitti. Bakanı konsolosluğa bile sokmadılar. Bize ait olan konsolosluğa sokmadılar. Ya bunlar böyle arkadaşlar. Yani bu Avrupa Birliği'nin falan hani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız sakın beni yanlış anlamasınlar. Hani onlar da tabii ki benim kadar biliyorlar ama bir laf var ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye. Gerçekten bu bir gerçek. Bakın Avrupa Birliği olayını anlatmaya çalışıyorum dakikalardır. Avrupa Birliği denilen birliğin amacı zaten hani Türkiye'yi hedefinde böyle almak falan böyle bir politikası, böyle bir düşüncesi, böyle bir planlaması falan yok. Ne zaman ki kapılar açılır, Türkiye kapıları açar, milyonlarca mülteci Yunanistan üzerinden bu Avrupa Birliği'ne girer. İşte o zaman bunlar kendileri giderler Türkiye'ye derler ki kardeşim biz geldik şu mülteci işini çözelim derler. Alın size şu kadar para derler. Türkiye'nin yapacağı kardeşim diyecek bizim parayla işimiz yok. Bu insanlar Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Biz bunları zorla tutamayız diyecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ve Avrupa Birliği ondan sonra masaya oturup tamam diyecek. Ne istiyorsunuz? Kardeşim biz bu noktaya getirmiyoruz. Gerçeği konuşmuyoruz. Tutturmuşuz Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği. Giriyoruz, girmedik. Bizi alıyorlar, almıyorlar. Euro 10 lira yok bilmem ne. Yeter kardeşim. Yeter. Ya biz kaç yaşında insanlarız? Ömrümüzün sonuna kadar bunu mu bekleyeceğiz kardeşim? Kesat bitti. Avrupa Birliği zaten Türkiye'yi hiçbir şekilde bu birliğin içerisine almayacak. Bunların hepsi hayal satıyorlar. Hayal bunlar. Merkel 15 yıl başbakanlık yaptı. 15 yıldır dinliyoruz biz Merkel'i. Merkel dedi ki alıyoruz Türkiye önemli bir müttefikimiz şuyumuz buymuş. Sonuç elde var sıfır. Onun için bu tabloda Türkiye'nin mülteci kozunu, göçmen kozunu çok çok iyi kullanması gerekiyor. Seçimdi, yok Lakşit'ti, yok Merkel'di falan. Bunların hiçbir önemi yok. Avrupa'da yaşayan,
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız için de bu seçimlerin bir önemi yok aslında. Siyasetçiler konuşuyor, oyu almaya çalışıyorlar. Türklerin oyunu kapmaya çalışıyorlar. Başka hiçbir açıklaması falan yok. Hiç, sıfır. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da seçim telaşı son gaz devam ediyor. Bu yıl Berlinli seçmenler federal meclis seçimlerinin yanı sıra Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de oy kullanacak. Sosyal Demokrat Parti SPD Berlin Teşkilatı hem federal meclis hem de eyalet parlamentosu seçimlerinde çok sayıda Türkiye kökenli aday çıkartmış durumda. Aralarında Türkiye kökenli adayların da yer aldığı SPD'nin göçmen kökenli adayları hafta sonu düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte SPD'nin eyalet başbakanı adayı Franziska Giffey de katıldı. Giffey burada yaptığı konuşmada SPD'nin Berlin'deki çeşitliliğini yansıttığını söyledi. Buluşmada Türkiye kökenli adaylar da tanıtıldı. Federal meclis seçimlerinde SPD'den 2 Türk aday var. Bunlardan bir tanesi Cansel Kızıltepe, diğeri ise Hakan Demir değerli izleyicilerim. Bunun dışında eyalet parlamentosu seçimleri adayları ise Ülker Radzivil, Sevim Aydın, Sebahat Atlı, Orkan Özdemir, Sinem Taşan, Funke, Derya Çağlar ve Sevda Boyracı. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, bu adaylar üzerinden konuşmuyorum ama şunu özellikle oy kullanacak olan vatandaşlarımıza, izleyicilerime hatırlatmak isterim. Hiçbir siyasi parti özelinde de konuşmuyorum. Aday üzerinde de konuşmuyorum. Bakın, birileri Türkiye, Türk kimliği adı altında Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın oylarını almak için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bazıları, bakın bu söylediğim çok önemli, terör örgütü PKK'nın borazanlığını yapıyorlar. Federal mecliste ya da eyaletlerde. Almanya geneli için söylediklerimin hepsi geçerli. Kime oy vereceğinize lütfen dikkat edin. Bunların bir kısmı Türkiye düşmanı. Bunların bir kısmı satılmış. Bunların bir kısmı Türkiye'yi ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Bunların bir kısmı Türk bayrağını görmeye dahi dayanamayan alçaklardan oluşuyor. Evet, Almanya meclisine, federal meclisine ya da eyaletlere vekil olarak giren, yani sözde milletin vekili olan bu kişiler seçildikten sonra terör örgütünün borazanlığına başlıyorlar. Benim sizlerden ricam şu: aman siz olun, dikkat edin. Zaten bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Geçmişteki tecrübelerden ya da bu terör sevdalılarının açıklamalarından, Türkiye düşmanlarının açıklamalarından biliyorsunuz arkadaşlar. Ne demek istediğimi, kimleri kastettiğimi sanıyorum anladınız. Bunlar bayrağımızı dahi görmeye tahammülü olmayan alçaklar. Bunların hepsi için söylemiyorum, bir kısmı için konuşuyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Her fırsatta, bakın ellerine geçen her fırsatta ama istisnasız bölücülük yapıyorlar. Her fırsatta mutlak surette Türkiye'nin aleyhine konuşuyorlar. Evet, bu terör sevicileri sizlerin oylarıyla bu kürsülere çıkıyorlar. Vermiş olduğunuz, vereceğiniz oylara bu nedenle çok ama çok dikkat edin. Bana soracak olursanız, Almanya'da bu seçimlerden sonra Türkiye'ye yönelik, Türklere yönelik ya da Avrupa'da ya da Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir değişiklik olacak mı? Hayır, olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Onun için sakın ola ki herhangi bir beklenti içerisine falan girmeyin. Yok işte Türkler şöyle, Türkiye böyle, şöyle olacak, böyle olacak. Şu anda seçim döneminde propaganda yapıyorlar. Türkiye ile olan ilişkilerimizi düzeltmeliyiz diyorlar. Türkleri çok seviyoruz diyorlar. Oyu alıyorlar, meclise gidiyorlar, koltuklara oturuyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Allah Allah, dur bakalım, acele etme, düzeltiriz diyorlar. Tıpkı Merkel'in yaptığı gibi 15 yıldır Merkel sözde Türkiye ile olan ilişkileri düzeltiyor.
Sonuç ortada, kocaman bir sıfır. Benden size söylemesi. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da faaliyet gösteren Türk dernek ve kuruluş temsilcileri 26 Eylül'de yapılacak federal seçimlerinde Alman vatandaşlığı alan ya da çifte vatandaş olan herkesi sandığa davet ederek kullanılmayan her oyun ırkçı partilerin işine yarayacağını söyledi. Almanya'da 900'den fazla caminin olduğu ve genel merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Almanya'nın 83 milyon nüfusu ile Avrupa'nın en önemli ülkesi olduğuna dikkat çeken Türkmen, 26 Eylül'deki seçimlerin herkes için büyük önem arz ettiğini, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin hem anayasal hem de sorumluluklarını yerine getirmek için mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Türkmen, Almanya'daki Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmen sayısı istatistiklere göre yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında. 61,5 milyonluk seçmen kitlesine bakıldığında Türkiye kökenli seçmenler %2,3 oranına tekabül etmekte. Sandığa giderek veya önceden mektup yoluyla oy kullanmanın anayasal bir hak olduğunun bilincine varmamız gerekiyor dedi. Türkmen konuşmasına şu şekilde devam etti. Buradaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmenler kendi geleceğini kendileri belirlemeliler. Seçmen seçimlere ne kadar etkin katılım sağlarsa o derece ciddiye alınır. Ayrıca anketlere bakıldığında bazı partiler arasında oy farkı veya %5 barajına olan mesafe o kadar azdır ki her bir oyun değeri bu durumda daha da artmış durumda. Böylelikle bir oy bile seçim sonucunu değiştirebilir. Aksi takdirde kullanılmayan her bir oy aşırılıkçı bir partiye yarayabilir. Oy kullanmak sadece kendiniz için değil, oy kullanma hakkı olmayan insanlar için de bir sorumluluk anlamına gelmektedir dedi. Kimseyi tercihleri konusunda yönlendirmediklerinin altını çizen Türkmen, partilerin programlarının incelenerek sandığa gidilmesini tavsiye etti. Türkmen, bizler bu toplumun bir parçasıyız. Özellikle çifte vatandaşlık, dini cemaat statüsü, din dersleri, eşit haklar gibi bazı hakların elde edilmesi, başörtülü kardeşlerimizin hak mağduriyetine uğramamaları için seçim tercihimizi belirlemeliyiz dedi. Bu hakların meşru yollardan elde edilmesinin yolu demokratik katılımdan geçer dedi. Genel merkezi Köln'de bulunan Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım da demokratik vazifemizi yerine getirmek için sandıklara gidelim çağrısında bulundu. Yıldırım, bu toplumun bir parçası olarak siyasal hak ve özgürlüklerin temsil edilmesi ve ülke yönetimine katkı sunmak anlamında seçimler bu ülkenin bir vatandaşı olarak bize paha biçilmez bir imkan sunmaktadır. Bu imkanın hak ettiği yer ve değer toplumumuz tarafından yeterince dikkate alınmadığı zaman bizi hangi tehlikelerin beklediği hepimizin malumudur. Seçimlere katılımın az ve düşük olması her zaman aşırı sağcı partilerin oy oranlarının daha da yükselmesi anlamına geliyor dedi. Çok kültürlü bir toplumda gelecek 4 yılda kişilerin hayatlarını etkileyecek kararlar alacak federal meclisin oluşumuna katkı sunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Yıldırım, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hem kendi geleceğimize hem de çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak noktasında seçimlere katılarak demokratik haklarımızı kullanma ile ilgili tavrımızı en bariz şekilde göstermiş oluruz. Bu ifade ettiğimiz düşünceler ışığında Türkiye kökenli Alman vatandaşlarımızı seçime katılmaya davet ediyoruz dedi. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya için alternatif gibi ırkçı bir partinin federal meclis veya eyalet parlamentolarına kalıcı bir şekilde yerleşmeyi başarmasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Federal hükümetin her türlü ırkçılığa, her türlü önyargı suçlarına karşı her düzeyde kararlı adımlar atmasını bekliyorum. Aşırı sağcılıkla mücadelenin sivil toplumla olduğu kadar kamu hizmetleriyle de olması gerektiğini ifade etti. Altaş, İslami cemaatlerin kamu hukuku kapsamında tanınması gerekir. Bu konuda Müslümanlara farklı davranılıyor ve Müslümanlar pek çok haktan mahrum bırakılıyor. Elbette bu bağlamda sıradan çözümlerin olmadığının farkındayım. Ancak Almanya'nın hiçbir yerinde bu statükoyu değiştirmek için samimi ve kapsamlı bir çaba görmüyorum dedi. Almanya'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon Müslüman seçmene çağrıda bulunan Altaş, mutlaka sandığa gidin, oy verin. Çünkü seçimlerde sadece kullanılan oylar değil, kullanılmayan oylar da sayılıyor.
iki şer arasında ehveni şerri seçin şeklinde konuştu. Uluslararası Demokratik Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş 26 Eylül seçimiyle ilgili yaptığı açıklama 26 Eylül tarihinde yapılacak olan seçimlerle ilgili yaptığı konuşmada vatandaşlarımızın hak arama mücadelesi için bu ülkedeki siyasal hak ve özgürlüklerinin temsil edilmesi ve ülke yönetimine katkı sağlamaları anlamında siyasal katılımı önemsediklerinin altını çizdi. Kuş, son yıllarda Avrupa'da gittikçe sertleşen ve çirkinleşen göçmen karşıtı ırkçı siyasi söylemler bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın siyasal anlamda daha güçlü temsile ihtiyaç duyduğunu ortaya koymakta olup siyasete ilginin ve aktif katılımın arttırılmasına yönelik çalışmaların arttırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır değerlendirmesinde bulunduğu 26 Eylül'deki seçimlerle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Kuş, partilerin seçim beyannamelerinde ülkede yaşayan Türkler ve diğer yabancıların dikkate alınmamış olması üzerine tüm partilere gerek doğrudan Türkleri ilgilendiren gerek yaşadığımız ülkenin sorunlarıyla alakalı 10'ar adet soru içeren mektup ve e-mail göndererek Türk toplumunun demokratik hakkını kullanacağını ifade ettik diyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, Sayın Başkanların açıklamaları evet önemli ve gerçekten bilinçli bir seçmen halinde, bilinçli bir birey olarak hareket edilmesi yönünde telkinde bulunuyorlar. Şimdi bunda bir problem yok.